Demir sen misin? Seni çok özledim abi. Daha 17 yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Teoman'a üzülenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Aras yıllardır aradığı kardeşinden geriye kalan küçücük bir iz sayesinde umuduna yeniden tutunacak. Demir'in bir zamanlar yaşadığı yere ulaşması Aras için sadece eski bir adresi bulmak anlamına gelmeyecek. Aynı zamanda kardeşine hiç olmadığı kadar yaklaştığını hissettirecek. Fakat Aras bu evin peşine düştükçe önüne cevaplanması giderek daha zor sorular çıkacak. Çünkü ulaştığı her yeni bilgi, gördüğü her bağlantı ve takip ettiği her iz bir şekilde aynı insanlara uzanmaya başlayacak. Burada Aras'ın kafasındaki en büyük soru bütün bunların gerçekten tesadüf mü olduğu, yoksa birilerinin yıllardır ondan çok daha büyük bir gerçeği mi sakladığı olacak. Teoman cephesinde ise çok daha ağır bir süreç başlayacak. Teoman geçmişinden gelen ve bugüne kadar kendisinden saklanan büyük bir gerçekle yüzleşmenin eşiğine gelecek. Hakan'ın tavırları, Şebnem'in sürekli bir şeyleri gizlemeye çalışması ve etrafındaki insanların ona açık cevap vermemesi Teoman'ın şüphelerini daha da arttıracak. En zor anında ise yine kendisini Deniz'in yanında bulacak. Teoman ne kadar güçlü görünmeye çalışsa da içinde büyük bir boşluk var ve bu boşluk artık daha fazla gizlenemeyecek. Şebnem'in oğlunu koruma çabaları ise aile içindeki sırları daha da büyütecek. Şebnem, Teoman'dan gerçekleri sakladıkça onu koruduğunu düşünecek. Ama aslında Teoman'ın ailesine olan güvenini biraz daha yok edecek. Yeni bölümde Aras ve Teoman birbirlerinin izini sürmeye devam edecekler. Bu iki kardeşe gerçeği kimsenin kolay kolay açıklamayacağını artık daha net görüyoruz. Hakan da, Şebnem de yıllardır sakladıkları sırrın ortaya çıkmasını istemeyecek. Serhat da bildiklerini rahatça anlatamayacak. Bundan dolayı Aras ve Teoman'ın kardeş olduklarını bir başkasının ağzından duymak yerine kendi çabalarıyla öğrenmeleri çok daha güçlü bir ihtimal haline geliyor. Aras, Serhat'tan aradığı cevapları yine alamayacak. Serhat'ın aslında çok şey bildiği belli. Fakat Hakan'ın baskısı onu ciddi şekilde etkileyecek. Serhat konuşmak istese bile Hakan'ın yarattığı korku yüzünden geri adım atacak. Ancak geçmişte yanan ev iki kardeş için büyük bir umut olacak. Aras, kardeşi Demir'in bir dönem burada yaşadığı gerçeğiyle yüzleşirken aynı zamanda geçmişe ait yeni izler bulacak. İlk bakışta önemsiz görünen bir eşya, bir isim ya da bir bağlantı Aras'ın bütün dikkatini başka bir yöne çevirebilir. Bu nedenle karşısına çıkan her küçük ipucunu sonuna kadar takip edecek ve bu ipuçları onu adım adım kardeşine götürecek. Teoman cephesinde ise Teoman artık bazı şeyleri kafasında netleştirmeye başlayacak. Bugüne kadar ailesinin davranışlarını anlamlandırmaya çalışan Teoman ilk kez Akkayaların gerçekten kendi ailesi olup olmadığından bu kadar ciddi şekilde şüphelenecek. Özellikle Hakan'ın ona karşı tavırları ve geçmişle ilgili sorular karşısında gösterdiği sertlik Teoman'ın kafasını daha da karıştıracak. Şebnem ne kadar onu ikna etmeye çalışırsa çalışsın, Teoman bu kez söylenenlere kolay kolay inanmayacak. Teoman kendi içinde parçaları bir araya getirdikçe ailesine olan şüphesi daha da büyüyecek ve bu şüpheler onu adeta delirtecek. Tam da bu noktada Hakan ve Şebnem'in de köşeye sıkışacağını düşünüyorum. Bu nedenle Teoman'ı gerçeğe ulaşmaktan uzaklaştırmak için daha radikal hamleler yapabilirler. Teoman'ı yurt dışına göndermek isteyebilirler. Fakat Teoman'ın bu saatten sonra hiçbir şey olmamış gibi bavulunu toplayıp gitmesi mümkün görünmüyor. Teoman gerçeklere ulaşmadan hiçbir yere gitmeyecek. Hatta ailesi onu ne kadar göndermeye çalışırsa Teoman'ın şüpheleri o kadar artabilir. Çünkü ortada gerçekten saklanacak bir şey olmasa neden onu apar topar başka bir ülkeye göndermek istesinler? Teoman da bunu sorgulayacaktır ve Hakan ile Şebnem'in planı ters tepebilir. Teoman bu süreçte yine Deniz'e sığınmak isteyecek. Deniz her ne kadar Teoman'a karşı mesafeli olmaya çalışsa da onun bu halini görmezden gelemez. Çünkü Teoman'ın yaşadığı şey artık basit bir aile kavgası ya da geçici bir öfke değil. Teoman gerçekten kendi kimliğini sorgulamaya başlayacak. Teoman'ın en büyük destekçisinin Deniz olacağını düşünüyorum. Özellikle Teoman kendisini yalnız hissettiğinde Deniz'in yanında olması aralarındaki bağı yeniden güçlendirebilir. Ancak burada önemli olan nokta Teoman'ın Deniz'e ne kadarını anlatacağı. Çünkü Teoman duygularını açık açık anlatmakta zorlanan bir karakter. Bu nedenle Deniz onun yanında olacak ama bütün gerçeği öğrenmesi biraz zaman alabilir. Gerçekleri çözer umuduyla beklediğimiz Leyla ise Doğukan'la Aras'ı kıskandırmaya çalışacak. Yani senaristlerin en kötü yazdığı karakterlerden biri kesinlikle Leyla. Leyla'nın dizimiz açısından çok daha önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorduk. Özellikle Aras'ın Demir meselesini ona anlatması, Leyla'nın da kendi ailesiyle Aras arasında kalması çok daha güçlü bir hikaye çıkarabilirdi.
Fakat karakter her bölüm biraz daha başka bir yöne savruluyor. Şimdi de Doğukan üzerinden Aras'ı kıskandırmaya çalışması bence hikayenin ana sırrına hiçbir katkı sağlamıyor. Leyla'nın Hakan ve Şebnem'in gerçek yüzünü araştırmasını, Aras'ın söylediklerini sorgulamasını ve ailesindeki tuhaflıkları fark etmesini beklerken kıskandırma hikayesi izliyoruz. Bundan dolayı Leyla cephesi yine hayal kırıklığı yaratacak gibi duruyor. Deniz cephesinde ise durum biraz daha farklı. Eğer Teoman hissettiklerini tam anlamıyla Deniz'e anlatırsa belki bu sırrı çözecek isim Deniz olabilir. Çünkü Deniz olaylara Teoman kadar duygusal yaklaşmayacağı için parçaları daha sakin şekilde birleştirebilir. Deniz, Aras'ın kardeşi Demir'i aradığını biliyor. Teoman'ın da ailesinden şüphelendiğini öğrenirse iki hikaye arasında bağlantı kurma ihtimali var. Fakat bunun yaşanması kolay değil. Çünkü Aras'ın Leyla'ya gerçekleri tam anlamıyla anlatmadığı gibi Teoman da Deniz'e her şeyi açık açık anlatmayacaktır. İki kardeş de yaşadıkları acıyı kendi içlerinde tutmaya çalışıyor. Bu yüzden çevrelerindeki insanlar gerçeğe yaklaşsa bile son parçayı birleştirmeleri kolay olmayacak. Öte yandan Aras evde bulduğu kart vizit sonrası psikoloğa ulaşacak. Bence yeni bölümün en önemli gelişmelerinden biri de bu olacak. Çünkü bu kart vizit Aras'ı doğrudan geçmişte Demir'in hayatında yer alan birine götürecek. Tabi burada psikoloğun Aras'a bütün gerçekleri anlatmasını beklemiyorum. Muhtemelen konuşmaktan kaçınacak ya da geçmişte yaşananlardan dolayı temkinli davranacak. Fakat Aras için önemli olan zaten tek seferde bütün cevabı almak değil. Aras küçük bağlantıları takip ederek ilerliyor. Bu psikolog ile Akkayalar arasında bir bağ kurması bile onun için çok büyük bir gelişme olacak. Çünkü Aras'ın takip ettiği hemen hemen her yolun bir şekilde aynı aileye çıkması artık dikkat çekmeye başlayacak. Her izini sürdüğü yolun Akkayalara çıkması Aras'ı ciddi şekilde şüpheye itecek olsa da bir süre daha Teoman'dan şüphelenmeyecek. Dışarıdan baktığımızda Aras'ın Teoman'dan şüphelenmesi mantıklı görünürdü. Yaşları, geçmişte yaşananlar ve Hakan'ın Teoman üzerindeki baskısı düşünülünce Aras'ın aklına böyle bir ihtimal gelebilirdi. Fakat ilk bölümlerdeki hastane kayıtları ve Aras ile Teoman arasında yaşanan yüzleşmeler bu ihtimali Aras'ın gözünde zayıflattı. Aras şu an Teoman'ı Demir olarak görmüyor ve ondan hiçbir şekilde şüphelenmiyor. Bu da kardeşlik sırrının biraz daha uzamasına neden olacak. Aras cevabın hemen yanında olduğunu bilmeden başka insanları ve başka izleri takip etmeye devam edecek. Teoman ise kendi geçmişini araştırırken aslında Aras'a yaklaşacak. Bunun yanında Akkayalara bela olacak mafya da dizimize giriş yapacak ve böylece Hakan'ın gizli kapaklı işlerini daha fazla görme fırsatımız olacak. Hakan'ın sadece aile içindeki sırlarla değil, dışarıda yaptığı karanlık işlerle de uğraştığını anlayacağız. Bu mafyanın Akkayalara düşman olacağını ve Hakan'ın geçmişte yaptığı bazı işlerin bedelini ödetmek isteyeceğini düşünüyorum. Böyle bir hikaye başladığında ailede en çok zarar görebilecek isimler Leyla ve Teoman oluyor. Mafya doğrudan Hakan'a ulaşmak yerine onu en zayıf yerinden vurmak isteyebilir. Bu nedenle Leyla ya da Teoman'ın kaçırılma ihtimali bence epey yüksek. Eğer böyle bir olay yaşanırsa Aras'ın da bu hikayenin içine girmesi kaçınılmaz olur. Özellikle Teoman'ın hedef alınması Aras ile Teoman'ı farkında olmadan yeniden aynı tarafta buluşturabilir. Böylece bir yandan kardeşlik sırrı ilerlerken diğer yandan Hakan'ın karanlık geçmişi de ortaya dökülmeye başlayabilir.